Gözlerinize asla güvenmeyin. Şu anda nefes aldığınızı mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Kalbinizin attığını, kanınızın damarlarınızda aktığını, hücrelerinizin bölündüğünü mü düşünüyorsunuz? Hepsi koca bir yalan. Parmenides 5. yüzyılda çıkıp insanlığın yüzüne bu tokadı attığında muhtemelen deli muamelesi gördü. Ama asıl delilik her sabah uyanıp aynı kişinin yataktan kalktığını sanmakta yatıyor. Çünkü o kişi aslında hiçbir zaman değişmedi. Değişemezdi. Değişim diye bir şey, evrenin en büyük şakasıydı. Duyularınız size sürekli bir oyun oynuyor. Pencereden dışarı baktığınızda ağaçların sallandığını, bulutların aktığını, güneşin battığını görürsünüz. Parmenides ise size dönüp hiçbir şey kıpırdamıyor der. Bu cümleyi kurarken bile ağzınızdan çıkan sesin havada yayıldığını, karşı tarafın kulağına ulaştığını sanırsınız. Yanlış. Ses yok, hava yok, ulaşma yok. Sadece sessiz, hareketsiz, sonsuz bir varlık var. Bu düşünce ilk duyulduğunda midenizde o tanıdık bulantıyı yaratır. Çünkü tüm hayatınız, tüm planlarınız, tüm korkularınız bu hareket üzerine kuruluydu. Şimdi biri gelip temelinizin çürük olduğunu söylüyor. Hoş geldiniz, gerçeklik budur. İnsan olmak, sürekli bir şeylerin peşinden koşmak demektir. Mutluluğun peşinden, başarının peşinden, huzurun peşinden. Oysa koştuğunuz yol aslında yerinde sayıyor. Siz de öyle. Bu farkındalık insanı derin bir varoluşsal krize sokar. Sabah alarmı kurmanın, trafik ışığında beklemenin, yaşlanmaktan korkmanın hiçbir mantıki zemini kalmaz. Hepsi boş bir uğraş, anlamsız bir tiyatro oyunudur. Ve en kötüsü, seyirci koltuğunda oturan siz değilsiniz. Siz sahnedeki figüransınız ve senaryo çoktan yazılmış. Hatta yazılmamış bile, sadece var. Yokluk diye bir şey düşünemezsiniz. Şimdi işin eğlenceli kısmına, yani mantığın acımasız yüzüne geliyoruz. Parmenides'in elinde bir sopa var ve bu sopayla değişim kavramının canını okuyor. Nasıl mı? Çok basit bir denklemle. Bir şey ya vardır ya yoktur. Üçüncü bir seçenek yok. Eğer bir şey varsa, o her zaman vardır. Eğer yoksa asla var olamaz. Bu denklem, zaman kavramının boğazını sıkan, o görünmez ip olur. Zamanın olabilmesi için değişim olması şarttır. Geçmişten geleceğe bir akış, bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi gerekir. Gençlikten yaşlılığa, tohumdan ağaca, hayattan ölüme. Ancak Parmenides'in mantık terazisinde bu dönüşüm imkansızdır. Çünkü bir şeyin değişmesi için olmadığı bir hale gelmesi gerekir. Var olan bir şeyin yok olması veya yok olan bir şeyin var olması mantıken tutarsızdır. Burada zihniniz direnmeye başlar. Yokluk diye bir şey düşünemezsiniz bile. Deneyin. Gözlerinizi kapatın ve yokluğu hayal edin. Ne görüyorsunuz? Muhtemelen zifiri bir karanlık, sonsuz bir boşluk veya sessizlik görüyorsunuz. İşte sorun tam da burada. O hayal ettiğiniz karanlık bir şeydir. O boşluk bir yerdir. O sessizlik bir sestir. Yokluğu isimlendirdiğiniz anda onu var edersiniz. Parmenides der ki yokluk yoktur. Yokluk olmayınca varlığın içine gireceği bir boşluk da yoktur. Boşluk yoksa hareket edeceği bir alan da yoktur. Hareket yoksa zaman da yoktur. Bu zincirleme reaksiyon bizi korkunç bir sonuca götürür. Evren donmuş bir karedir. Biz ise o karenin içinde hareket ettiğini sanan figürleriz. Tıpkı rüyada koştuğunuzu sanarken yatağınızda hareketsiz yatmanız gibi. Bu durumu kabullenmek insan psikolojisi için oldukça yıpratıcıdır. Çünkü tüm hayatımız gelecek planları üzerine kuruludur. Yarın daha iyi olacak, seneye ev alacağım, yaşlanınca şunları yapacağım. Tüm bu umutlar ve kaygılar zamanın varlığına endekslenmiştir. Parmenides gelip bu endeksi sıfırladığında geriye sadece şu anın sonsuz ve değişmez ağırlığı kalır. Bu insanı derin bir varoluşsal krize sokabilir. Eğer değişim yoksa yaptığınız hataların düzelme şansı da yoktur. Pişmanlık duyduğunuz anlar aslında hiç yaşanmamıştır. Çünkü o anlar başka bir ana dönüşmemiştir. Her şey olduğu yerde donup kalmıştır. Bu fikir, insanın özgür iradeye dair inancını da yerle bir eder. Karar verdiğinizi sanırsınız ama aslında karar verme süreci bile bir değişimdir. Zihninizdeki düşüncelerin akışı bile zamanı gerektirir. Eğer zaman yoksa, düşünce akışı da yoktur. Sadece tek bir düşünce vardır ve o da varlığın kendisidir.
Düşünmek ile var olmak aynı şeydir. Parmenides'in en sarsıcı iddialarından biri şudur: düşünmek ve var olmak aynı şeydir. Bu cümle ilk duyulduğunda havada asılı kalan bir bulut gibi gelir ama anlamı sandığınızdan çok daha derindir. Bir şeyi düşünebiliyorsanız, o şeyin bir varlığı olmak zorundadır. Olmayan bir şeyi düşünemezsiniz. Zihninizde canlandırdığınız her imge, her hayal, her korku aslında evrenin o donmuş küresinin bir parçasıdır. Şu an kafanızda pembe bir fil canlandırdığınızı düşünün. O fil gerçek dünyada et ve kemikten oluşmasa bile düşüncenizin içinde bir varlığa sahiptir. Parmenides'e göre bu düşünce nesnesi evrenin dokusunda sonsuza dek kazınmıştır. Hayal kurmak bile bir hareket değil, zaten var olan bir hakikate çarpmaktır. Zihniniz bir yaratıcı değil, sadece bir kaşiftir. Keşfettiğiniz şeyler daha önce yoktu değil, sadece sizin tarafınızdan görülmemişti. Bu bakış açısı, insan zihninin yaratıcılığına dair tüm romantik algıları yerle bir eder. Şairler, yazarlar, sanatçılar yeni şeyler ürettiklerini sanırlar. Oysa onlar sadece var olanın farklı kombinasyonlarını ortaya çıkarırlar. Hiçbir şey yeni değildir. Hiçbir şey yok olmaz. Sadece farklı açılardan görülür. Bu durum zihninizi bir hapishaneye dönüştürür. Çünkü düşündüğünüz her şey gerçekse kabuslarınız da en az rüyalarınız kadar gerçektir. Korkularınız, arzularınız, nefretleriniz evrenin sabit yapı taşlarıdır. Onlardan kaçamazsınız çünkü onlar sizsiniz. Varlık ile düşünce arasındaki bu ayrışmaz bağ bizi tek bir sonuca götürür. Gerçeklik, zihninizin dışında değil, zihninizin ta kendisidir. Ama bu zihin bireysel değil, evrenseldir. Sizin düşünceleriniz ile benim düşüncelerim aslında aynı büyük düşüncenin farklı yansımalarıdır. Bu bütünleşme, insanı yalnızlıktan kurtarır ama aynı zamanda bireyselliğini de elinden alır. Siz ayrı bir varlık değilsiniz. Siz bütünün kendisisiniz ve bütün değişmez. Duyularınız size büyük bir ihanet içinde. Bu düşünceleri günlük hayatınıza uygulamaya çalıştığınızda ortaya çıkan absürtlük komik olduğu kadar trajiktir. Trafik ışığında kırmızıyı beklerken sinirlenirsiniz. Oysa ışığın kırmızıdan yeşile dönmesi bir değişimdir ve Parmenides'e göre bu imkansızdır. Işık aslında ne kırmızıdır ne yeşil. O sadece vardır. Sizin algınız onu renkler arasında geziniyor gibi gösterir. Ya da birinin size zarar verdiğini düşündüğünüzde öfkelenirsiniz. Oysa o kişi size zarar vererek bir şeyi değiştirmiş olamaz. Siz de değişmemişsinizdir. Olay olduğu yerde donmuştur. Sizin öfkeniz, hafızanızın yarattığı kurgusal bir akışa verdiği tepkidir. Geçmişte kalan bir anı şu anda zihninizde tekrar ederken sanki yeni oluyormuş gibi hissedersiniz. Oysa o anı ne geçmişte olmuştur ne de şu anda. O, varlığın içinde silinmez bir şekilde durmaktadır. Duyularınızın bu sistematik kandırmacasını bir adım öteye taşıyalım. En yakın dostunuzun yüzüne baktığınızı düşünün. Onun gülümsemesini görüyorsunuz. Zaman geçtikçe yüzünde kırışıklar oluştuğunu, saçlarının beyazladığını sanıyorsunuz. Parmenides ise size o dostunuzun aslında hiç yaşlanmadığını söyler. O gülümseme, o kırışıklar, o bakışlar evrenin dokusunda sonsuza dek sabitlenmiş birer heykeldir. Siz sadece farklı heykellere bakarak bir değişim illüzyonu yaratıyorsunuz. Aslında baktığınız tek bir heykel var ve o hiç değişmiyor. Bu ihanet o kadar büyüktür ki sevdiğiniz insanların yüzlerini bile gerçekten gördüğünüzden emin olamazsınız. Gördüğünüz şey zihninizin size sunduğu bir simülasyondur. Gerçeklik ise erişilmez bir mesafede, donuk ve sessiz durur. Bu perspektif, insanlığın tüm başarılarını, tüm acılarını, tüm zaferlerini anlamsızlaştırır. Bir çocuğun doğum günü pastasını üflemesiyle bir yıldızın patlaması arasında ontolojik bir fark yoktur. İkisi de aynı donuk gerçekliğin farklı yansımalarıdır. Ve bu yansımalar sadece bizim algımızda hareket ediyor gibi görünür. Ölüm korkusu gereksiz bir yük. Bu düşüncelerin ağırlığı altında ezilmek yerine onun sunduğu garip teselliye bakabiliriz. Eğer zaman yoksa ölüm de yoktur. Ölüm bir sonudur, bir değişimdir. Var olanın yok olmasıdır. Parmenides'in sisteminde yokluk olmadığı için ölüm de olamaz.
Doğduğunuz anda aslında doğmamışsınızdır, öldüğünüz anda da ölmemişsinizdir. Siz her zaman vardınız ve her zaman var olacaksınız. Bu, ölümsüzlük korkusu yaşayanlar için paradoksal bir rahatlama sağlayabilir. Ama aynı zamanda hayatın anlamını da buharlaştırır. Eğer ölüm yoksa, hayatın aciliyeti de yoktur. Yapılacakların listesi sonsuz bir ertelemeye tabi tutulabilir. Çünkü yarın diye bir şey yoktur, sadece sonsuz bir şimdi vardır. Bu şimdi içinde ne yaparsanız yapın, evrenin gerçekliğinde hiçbir iz bırakmazsınız. İz bırakmak için zamanın akışı gerekir, akış yoksa iz de yoktur. Parmenides'in metinlerinde hissedilen o soğuk ve mesafeli ton, aslında bu mutlak gerçekliğin yansımasıdır. O, insan duygularına hitap etmez, sizi ikna etmeye çalışmaz, sadece mantığın zorunlu kıldığı yolu gösterir. Ya doğruyu kabul edersiniz ya da cahilce kanaatlerinizin içinde debelenip durursunuz. Bu seçimi size bırakır ama seçiminizin sonucu değişmez. Gerçeklik, sizin onu kabul edip etmemenize bağlı değildir. Dağlar yerinde durur, siz onları hareket ediyor sansanız da. Varlık da yerinde durur, siz zamanın aktığını sansanız da. Bu inatçı duruş, felsefe tarihinde bir dönüm noktasıdır. İlk defa biri çıkıp herkesin gözüyle gördüğü şeyin yanlış olduğunu, sadece akılla görülenin doğru olduğunu haykırmıştır. Bu, duyulara karşı aklın ilk büyük başkaldırısıdır ve bedeli oldukça ağırdır. İnsanlığı kendi bedenine yabancılaştırmıştır. Bedeniniz yaşlanıyor, kırışıyor, yoruluyor. Ama gerçek benliğiniz, yani varlığınız bu süreçlerin hiçbirine dahil değil. Bu ayrışma, insanı kendi içinde bölünmüş hissettirir. Bir yanda çürüyen et ve kemik, diğer yanda ebedi ve değişmez olan öz. Hangisi sizsiniz? Çoğu insan bedeni seçer çünkü acıyı hisseden odur. Parmenides ise özü seçmenizi ister. Ama özü seçtiğinizde acıyı hissetmeyi de reddetmiş olursunuz. Bu da insan olmanın tanımına aykırıdır. Çaresizce yaşamak. Belki de yapılması gereken tek şey bu imkansızlığın farkına varıp gülümsemektir. Parmenides haklı olabilir ya da olmayabilir. Önemli olan bu düşüncenin insan zihninin sınırlarını ne kadar zorlayabildiğidir. Bize evrenin işleyişine dair başka bir pencere açar. Pencerenin ardında ne olduğunu bilemeyiz ama en azından duvarın tek bir yüzü olmadığını anlarız. Zamanın bir illüzyon olması onun etkisini azaltmaz. Acı hala acıdır, sevinç hala sevinçtir. İllüzyon olsa bile içinde yaşadığımız gerçeklik budur. Parmenides'in soğuk ve değişmez evreninde bizim sıcak ve akan hayatımız bir anomali olarak parlar. Belki de gerçeklik tam da bu anomalinin kendisidir. Filozofun hatası mükemmelliği gerçeklik sanması olabilir. Oysa hayat kusurlarıyla, akışıyla ve sonluluğuyla değerlidir. Donmuş bir mükemmellikten ziyade akan bir kusur daha insani durur. Sonuç olarak saatlerin tik-takları devam edecek. Siz yaşlanmaya devam edeceksiniz. Parmenides ise kitabında sessiz ve hareketsiz gerçeğinde ısrar edecek. İkiniz de haklı olabilirsiniz. Biri fiziksel deneyiminizde, diğeri mantıksal kurgunuzda. Arada sıkışıp kalan ise sizin bilinciniz. Bu bilinç ne tamamen maddeye ne de tamamen mantığa teslim olabilir. İkisinin arasında salınır durur. Belki de felsefe yapmak, bu salınımı durdurmaya çalışmak değil, onun ritmini yakalamaktır. Parmenides'in zaman dışı evreninde kaybolmak yerine, zamanın içindeki anlamı aramak daha cesurca bir duruş olabilir. Çünkü değişimi reddetmek, hayatı reddetmektir. Ve hayat tüm illüzyonlarına rağmen yaşanmaya değer tek şeydir. En azından şu an, bu saniye, bu nefes gerçek gibi hissediyor. Gerisi, yani geçmiş ve gelecek sadece zihnimizin oynadığı birer gölge oyunu. Oynasın bakalım. Biz sahnedeyiz ve perde henüz inmiş değil. İnmeyecek de. Çünkü Parmenides'e göre perde hiç hareket etmedi. Sadece biz öyle sanıyoruz. Bu düşünceyle baş başa kalmak, gecenin bir yarısı uyanıp tavana bakmak gibidir. Cevap yok. Sadece soru var. Ve o soru zamanın kendisi kadar eski ve yeni. Uyanık kalmak istiyorsanız bu soruyu sormaya devam edin. Uyuyakalırsanız rüyanızda zamanın aktığını görmeye devam edersiniz. Seçim sizin ama unutmayın, seçim yapmak bile bir değişimdir. Ve Parmenides'e göre değişim yoktur. O halde hiçbir şey seçmediniz. Zaten seçilmiş durumdasınız. Bu ironi içinde boğulmak veya gülmek size kalmış. Ben gülüyorum. Siz de gülün. Çünkü ağlamak için bile zamanın akması gerekir.